Aa, burada daha güzelmiş. Aa, mozaikler var. Bundan daha önce görmüş müydünüz? Dehşet bir şey ya. Oo, tapınak bura olabilir, evet. Şu karşıdaki şeyde kabartma rölyef var. Ki anıtsal yapıya baksana ya. Ağaç çalı dolu. 2-3 kat. Selamlar arkadaşlar. Yine biz. Ki bu açılış konuşmasına ben aynı günde 3-4 kere maruz kalıyorum ya, o yüzden komik Aynen. geldi. O yüzden bana da komik geldi, yine biz dedim. Olba Antik Kenti'nin bilinmeyen yerlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Her gördüğümüzde şaşırıyoruz. Şaşırmaktan şaşırıyoruz artık. Karşımızda bir tapınak var. 3. bölümde tapınakla başlayalım. Tapınak olduğunu tahmin ediyoruz aslında. Çok garip bir yapı. Nereydi? Petra mıydı? Aynen Petra. Petra'ya benziyor. Çok meraklandırmayalım artık. Sizler de görün arkadaşlar. Bahsettiğim şey şu karşıda. Şurada aşağıda vadi var. Oraya geçeceğiz. Şöyle bir uzaktan alayım. Mükemmel işçilik var. Tapınak olduğunu tahmin ediyoruz. Yani tapınak bilgimiz var. Tapınak olduğuna dair malumat aldık Atilla hocamdan. Ama o bu mu? Bence o bu değilse daha güzel. Bir şey daha, farklı bir şey daha bulmuş olacağız. Değil mi? Bir tapınak duruşu var yani. Nekropolün de sınırındayız. Bitiş yerindeyiz. Resmi kayıtlara göre arkadaşlar. Yani aslında bu noktadan sonrası resmi kayıt yok da bizim Atilla hocamdan öğrendiğimiz sözlü bilgiler üzerinden geliyoruz. Daha buralara kazı çalışmaları gelmemiş. Yani yıllarca bitmeyecek kazılar var burada. Oo, tapınak bura olabilir, evet. Bu nasıl bir şey ya? Tapınak benzeri yapılarda simetri oluyor ama bir ortada büyük bir oyuntu kenarı simetri oluyor da o simetri kaybolmuş sanki sağ taraftaki. Kırılmış gibi. Yo, köşesi var orada bak. Şöyle. Ortada bir delik var. Bahsettiğim simetri şu ve şu. Şurada kırılmış bir duvar var. Ama şurada da bir kiklot duvarına benzer bir şey gördüm. Bak böyle. Şimdi buranın aynen alanı da geniş. Şurada da köşede düzleme var. Orta özel bir şey için. Zaten bu kadar yüksek oda olmaz. Ha, şu olabilir. Burası odadır. Kayadan oyulmuş. 2 katlıdır. O delik de ara katın tavanını yapmak için giriştir, girintidir. Bir ihtimal o olabilir ama mesela bakın daha üstte şurada bir yarık, derin bir yarık, orası insan yapımı. Bir de üstünde bir yarık daha var, o da insan yapımı. Ve bazı çizgiler var. Şurada çok güzel. Şurada da niş yeri gibi. Şöyle arkadaşlar. Şu şekil bir tane arada onun üstünde şöyle bir şey var. Ha, delikler Bir var. tane de böyle. Bunun içinde delikler var. Bak, tahliye kanalı. Tanrılar kan istiyor. Ya da yalak mı? Ay yalan. Hayvanlar için. Ay hayvan nasıl tırmanıp içine Tahliye buradan? kanalı şu. Başka var mı? Bir tane olur tahliye kanalı gerçi. Çok garip. Bunun üstüne biraz bakalım. Ha, tapınaktan daha çok böyle şey beklerdim eğer bura tapınakta. Tahrip mi olmuş acaba? Daha çok böyle bir Doğal tahribat fazla gibi. tanrıça figürleri oluyor ya bu paganların. Evet. Yani güneştir, aydır, mızraktır. Doğal etkenler de var. Mehmet, nekropol bitti diyorsun ama bak karşıda görüyor musun? O nekropol değil lan. Niş mi? Aa, şurada da var ha. Evet evet, gördüm. O Nekropol bitti de sonradan yapmışlar belki. yaşam alanı mı? Hayır abi, sonradan olay değil bak. Çalışmalar buralarda yok. Artık buradan sonrası sözlü bilgi. Daha aşağısında hiçbir şey yok. Hiçbir kayıt yok. Evet arkadaşlar. Karşı daha dolu geldi bize.
Hayır ama dediğim doğru bak. Nekropol bitti. Az ileride tekrar başlamış. Ne yapayım? Ya da burası da bir sunak alanı mı sence ya? Şu yapıya baksana karşıya. Aynen gördüm karşıda. Yanındaydım Bak, biraz bak, önce bak, oranın. bak. Karşıdan bakınca daha net gibi. Hayal edebiliyor musun? Babil'in asma bahçeleri var ya böyle kat 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 Aynen. tırmanıyor. Ona benzer bir şey. Ne yapalım, oraya mı gidelim? Gidelim abi. Bitmiş zaten bugün. Şuraya da geçerken bakalım ama. Bu kadar düz büyük kaya oyuntuları boş bırakılmaz bence. Oo, mağara bura. Mı? Bu ne lan? Mehmet. İyi bir bak. Bak şurada kesikler var, görüyor musun? Şurada kaybolmak üzere bir niş alanı var. Çok kırılmış ya. Yani insan eli değdiği belli. Şurada yıkılmış bir duvar var. Muhtemelen burayı böyle kapatıyordu. Abi her taraf Aynen. Oo, karşılıklı. baksana şu köşe Evet evet. şurada. Şurada. Doğallaşmış tekrardan. İnsan yapımı şeyler doğallaşmış arkadaşlar. Bu mantıklı bir terim değil mi? Doğallaşmış. Doğal olmayan doğallaşmış. Şuranın manzarasına bak. Harika ya. Abi eski insanlar yaşamayı biliyormuş ya. Oraya mı çıkıyorsun? Bilmiyorum ki. Ne yapıyorsunuz? Şeytan Vadisi'ne geldik. Buranın adı Şeytan Vadisi mi? Evet. Oo, karşıya bak. Oo. O kayanın... Oo, Hangi- gördün mü? Hemen bak bak bak. Evet evet. Solunda. Abi. Mağaralara baka baka mı gittik? Oo, şura 3-4 tane Mehmet. Evet. Bence buraya bir bakalım. Tamam. Şurası çok dikkat çekici arkadaşlar. 3-4 katlı bir yer. Oraya bakacağız. Yani rölyeflere yaklaştığımızı düşünüyoruz da. O yüzden biraz yavaşlayabiliriz. Şurada dipte içeride de varmış. Ha. Abi bura bence yaşam alanı ya. Aynen yaşam alanı burası. 2-3 kat. Şimdi şuradan başlayalım. Girelim içine. Bura düz bir oda. Ama şurası daha ilgi çekici. Şurada yukarıda bir boşluk var. Muhtemelen eşya falan koymak içindi. Solda da var. O da mum şamdanlık yeri olabilir. Girişi bu şekilde arkadaşlar. Şunun da girişi.
Şurayı kırmışlar. Biz oradan gelip kırmışlar. Mehmet, çıkış görebildin mi? Üste. Yukarıda da bir oda var arkadaşlar. Bu yukarıdaki odalara muhtemelen geçiş vardı. Kırıldı. Şimdi buranın mezar olmadığını nereden düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Neden mezar olmadığını düşünüyorum. Kapak oturtacak yer yok burada. Şöyle bir kapı var. Bence burası yaşam alanı. Yani nekropol bitti diye düşünüyoruz zaten. Orada ne var Mehmet? Gelmiyor değil de mağara kilise dedikleri. Emare var mı? Ben bir şeye benzetemedim. Aşağısı yaşam alanı. İçinde yaşamak için odalar. Şuna baksana. Şuradan merdiven çıkıyor sanki. Aynen. Merdiven çıkmış. Burada yaşam alanıydı. Burası da yıkıldı komple. Merdivenle çıkıyordu yukarıdaki odalar. Yıkılıp kırılmış olabilir, evet. Güvenemedim. İçeri bölüm bölüm. Bölüm halinde. Yok, yaşam alanı Mehmet burası. Tapınak değil bence. Kesinlikle yaşam alanı abi. Şuraya da çıkılırmış bakalım. Bir şey yokmuş yukarıda da, ya da çok kırılmış. Mehmet şuradan dolayı hepsini bir bütün halinde düşünürsek tapınak olabilir mi dedi ama bence burada kırılmış, yaşam alanıydı. Şurada niş var. Merdiven çıkıyor zaten. Merdivenler çıkıyor aynen. Çok güzel, rahat da merdivenlermiş. Kırılmadan önce bence burada da güzel bir çıkış vardı. O tarafta ne var? He, var, gel. Oo, çok rahat, gel. Yorgunluktan vazgeçme potansiyelimiz daha yüksekti. Ama vazgeçmedik. Yani sadece niş alanı. Uzaktan hoş görünüyor. Sanki burada bir şeyler varmış da kaybolmuş gibi. İçeride siyahlıklar var. Ateş mi yakılmış acaba? Şu girinti orijinali bence. Burada aynı girintiden yok. Geliyor musun Mehmet? Sol tarafa geçiş var mı abi? Ha, muhtemelen bunun altı mezar da kırılmış hep.
Şurada değişik bir şey var. Ona bakalım. Yol üstü. Çantaları bırakalım mı gene? Aslında manastırmış ha bu arada. Manastır mı? Önce bu tarafa bakalım. Kral mezarını görelim. Orada kiklot duvarları var. Yapı taşı var. Ha, manastır diye yazıyor orada. Ha, sarnıç da orada ha Mehmet. Abi kayaları ne güzel kesip şekillendirmişler ya. Vay. Oo çok güzel Mehmet. Bence kilise mağarası burası. Arkadaşlar şuraya bakın. Bundan daha önce görmüş müydünüz? Biz görmemiştik. Tamamı kayaya oyulmuş buranın. Yapı duvarı hiç yok. Duvar taşı yok. Şurada bir yerden kırılıp düşmüş bir taş var. Şimdiye kadar da muhtemelen gördüğüm ilk haç sembolü olabilir şurası. Geri kalanı kırılmış ama haç olduğunu tahmin ediyorum. Şu karşıda içeriye bakalım bir artık ya. Şurada oymalar var. Yerde de bir şeyi haritalandırıyormuş gibi ama ha yok, şurada büyük bir haç var ortada arkadaşlar. Şuraya bence bir şey konuluyordu. Belki sütun giriş kapağı için. Çünkü şunla onu çektim. Bununla şuradaki boşluk aynı hizada arkadaşlar. Şu. Farklı kanallar var. Şimdi lahit bunlara sandık mezar deniyordu. Bu çok büyük bu mezar. Standart ölçülerde değil. İçi de çok büyük arkadaşlar. Derinliği standart. Şuraya arkadaşlar şu çıkıntıya normalde cenazenin kafasını koyuyorlardı bildiğim kadarıyla, yastık gibi. Diğer gördüğümüz mezarlarda bu daha oval oluyor. Bu köşeli. Sebebini bilmiyorum. Karşıda haç var. Haçın içinde böyle kancalar da var. Onu yakından çekelim. Mehmet gördün mü bunu? Aynen. Ama kaybolmak üzere. Bayağı deform olmuş. Sonra şuraya bakalım, içeriye. Önce bir aşağıdan tavanını çekelim. Biz arada boşluklar olsa da 2 yıldır Mehmet'le geziyoruz. Bu yapıdan Kilikya bölgesinde böyle büyük bir anıtsal mezarı ilk defa görüyoruz. Evet. Tekrar uzaktan alacağım arkadaşlar. Ay, şey gibi işte abi. Bugün nasıl en görkemli yapılar İstanbul'da, Ankara'da, New Aynen. York'ta. Bu da dönemin New York'u. Tabii. Kilikya Yani bölgesi için. Alban Krallığı'nın merkez noktasında. Şöyle uzaktan bir daha alalım arkadaşlar. Çok büyük ya.
Etrafa da bakın. Çok iyi ya. Çok iyi ki ne, çok iyi hem de. Abi baksana komple komple süslemişler sanki. Aynen. Sadece burayı yapmak yetmemiş. Komple süslemişler. Şurada üstte de varmış. Kırılanlar da var da. Kayalardaki kesmeler. Hepsi burası için arkadaşlar. Karşıdan bakınca ne kadar Evet. görkemli görünürse o kadar iyi amacıyla. Çok iyi ya. Aa, bayıldım. Manastıra böyle karşıdan bir bakalım arkadaşlar. Şöyle güneş batarken açısıyla birlikte. Şimdi aşağı iner. O manastırı da bir gezeriz. Oradan kemere doğru yürür çıkar. Artık yani o kemer, şuradaki kemer arkadaşlar bütün kayıtlarda var. Herkes oraya kadar geliyor. Buraya kadar gelen yok. Devam edelim arkadaşlar. Şu karşı manastırın orada kayda devam edeceğim. Evet, aşağı indik arkadaşlar. Manastır karşıda ama manastırdan önce şurada birkaç yer var, farklı görünüyor. Onları da çekelim. Bakın burası kademe kademe. Yani şurası bir havalandırma deliği ise burası yaşam için, yani en azından gece barınak gibi kullanılıyor olabilir. Şurası da balkon gibi, aslında küçük şirin bir ev gibi duruyor. Manastırın da karşısında. Her tarafta bir şey var arkadaşlar ama çok deforme olmuş gördüğünüz gibi. Bu merdivenlerinden bir çıkmak istiyorum ya bana. Tamam, oradan çıkalım. Şurayı bence restorasyon amaçlı, şu istinat duvarını bizimkiler yapmış bence. Mehmet'in dediği merdivenlerden çıkarak bakalım. Ama bence bu merdivenler de orijinal değil. Ay şuradakiler orijinal. Şurası biraz orijinal Bahsettiğim duruyor. merdivenler bak şunlar. Ha, o. Oradan çıkmak istiyorum. Evet. Ne oldu? Daha ileride yol var. Şurası mezara. Öyle mi? Direkt şeyin altına mezar koymuşlar manastırın. Ha. Tamam, aşağı inince ona bir bakarız. Murat diyordu ya, bazılar manastıra gömülüyor bazen. Evet. Önde gelen hocalar, Ha. papazlar. Evet, çıkmak istediğim merdivenler Mehmet. Bura kayaya oyularak yapılmış arkadaşlar merdiven. 2000 yıl öncesinin merdivenler adım adım geliyor ama. Evet, gölgem de üzerine düşüyor. Ay çok heyecanlı. Şöyle büyük bir şey var arkadaşlar. Dev bir vazo gibi. Merdivenlerden çıkmaya devam edelim. Aa, bura daha güzelmiş. Aa, mozaikler var. He. Sütunlarla güzel bir geçiş geldi. Adam
Bunu da kessen abi. Gezerim. Arkadaşlar mozaiklerden geriye kalanlar şeye benziyor Mehmet. Hani 90'larda bizim evlerin karoları böyleydi ya. Değil mi? İyi. Bak aynı de şey tasarım. Üstüne basmayalım, dağılmış. Şurada bir kuyu var. Çok sağlam yapmış. Çok güzel ya. Alparslan hocam bunun ne olduğunu açıklar aslında bize. Kendisi de belki gelmiştir ya Alban Krallığı. Bir arkeoloğun kaçırabileceği bir yer değil bence. Bak bence şurada oturma yeri gösteri için. Burada bir etkinlik gösteri için veya bir meclis. Düello alanı. Belki de meclis. Ve mahkeme salonu. Olabilir. Manastırda kurulur mu mahkemeler? Kurulabilir. Ya meclis olur, mahkeme olur. Şu alanda da burada oturan kişiler burada alanda olan şeyi seyrediyordu. Manastır sonuçta. Belki de derslik. Derslik de olabilir. Ama derslik için öğrenciler böyle oturuyor, hoca da böyle mi duruyor? Çok saçma olur. Hayır, saygı açısından saygısızlık olur öyle bir durum. Bence burası meclis. Ay daha komik bir şey söyleyeyim sana. Biz okumadık da aşağıda projesini yazmışlardı zaten. Öyle mi? İnince bir okuruz. Burası neymiş? Tamam. Şuraya da bakalım. Bu kırık. Yani buranın yapıldığında olduğunu zannetmiyorum. Burayı kırmışlar sonradan. Belki de manastırın arkasında bir şey var mıdır diye kırmışlardır. Yapıldığı dönemde hemen yakın sonrasında kırmış olabilirler. Burası uzun zamandır sit alanı çünkü. Buraya definecilerin yaklaşabileceğini zannetmiyorum. Şurada bir tane sunak var. Orası ne? Ay burası tuvalet gibi geldi bana. Şu taş da benziyor ha tuvalete. Tuvalet gibi geldi bana burası. Olabilir. Olabilir ha. Karar Ama şimdi meclisin yanında da mecliste alınan kararlar mideyi bozunca geliyorlar buraya işte. olabilir. Öğreniriz biraz. Çok garip değil mi? Bak şeyleri de var. Bakalım tahminlerimiz tutacak mı ya? Sütun. Çak dizmişler. Mozaik ilk defa gördüm ben. Ay korunmuş ama burası ya. Ama korunmuş hali buysa mozaik kalmamış ki orada, az bir şey. Ay kaç bin yıllık falan. Evet. Dönemin Oxford'u Harvard abi. Cambridge'i burası. Aynen. Yoldan girdik, yoldan çıktık arkadaşlar. Yasak yazısı şuraya olan bakın. yerden girmedik. Aynen. Ay kazı alanına girmek yasak diyor. Kazı alanı kalmamış ortada. Kazmıyorlar. Ara vermişlerdir. Dönem Ara arası çok kaygan verdiklerinde abi Mehmet. Üstlerini örtüyorlar ya abi o şeyler. Buradan inmesek daha iyi olurmuş sanki. Çok aşırı kaygan. Yok. Oturmaya gerek yok da. O Yavaş. koca uçurumlardan ineriz. Bir şey olmaz. Şurada neticemizi kırarız. Aha. Hayır bir şey yok abi. Sesler öyle demiyor ama. Burada düşüp kırıyorsak zaten harbi Şimdi bakalım olacağı varmış. neymiş. Bak şu kiklot duvarı da yer yer var ha. Her yerde yok bu duvardan. Aynen. Sen onu incele, ben mezara bakayım. Orası Kuzey Kilisesi'ymiş abi. Kuzey Kilisesi. He. Bilmiyorum. Biraz önce üstünde gezdiğim duvarın altında mezar varmış. Arkadaşlar. Aynen.
Mehmet'in dediği. Bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Kiliselerin içinde, yanında, yakınındaki mezarlar küçük oluyor. Sanki kadın veya çocuk mezarıymış gibi. Kiliseden uzakta olanlar standart büyüklükte. Daha uzakta olanlar daha büyük oluyor. Enteresan. Evet arkadaşlar, yukarıda kemeri de çekelim. Kemerin orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, yola devam ediyoruz. Kemer karşıda ama şurada bir sarnıç gördük. Görmüşken bakalım içine. Abi bu sefer sen bak, ben videoda izleyip like atacağım sana. Tamam. Çok yorulduk arkadaşlar. Valla dur gideyim abi, ileride de yapılar var ya. Geliyor musun? Şu muhtemelen sarnıcın kapağı. Buraya kadar gelmiş, düşmüş. Mehmet, büyük bir sarnıçmış. Abi dağın içine mi yapmış adamlar? Harbi dağın içine gömmüşler abi. Mahzen olabilir mi? Yok ya. O uçak mı, drone mu? Hangisi? Bak gidiyor beyaz. Uçak. Sesi geliyor. Abi bu tarafa geçtik orada. Ama orada belli bir şey yok, yıkılmış. Şurada yine kiklot duvarı var ama tek taraflı duvar. Yukarıdaki yolu istinat duvarı. Güzel de bir yol yapılmış. Yani belki bizim çift şeritli yollar kadar geniş ve güzel bir yol. Yani at arabaları karşılıklı. İki şeritten gelebilir gibi. Onun içi dolmuş, oyulmuş biraz. Onun içi dolmuş. Şunun içine de duvar örmüşler. Çok garip ha. Bunun alttan içeriye bir şey mi gidiyordu acaba kapağın içinden? Yine sarnıç olmaz abi, bak şu görmüyor musun şu kemeri? He, gördüm, dur. Sarnıç mı? Bana öyle geldi. İçi ağaç gibi dolmuş. Oo, içerisi full ağaç, çalı dolu. Ağaç sarnıç. Niye böyle olmuş acaba? İlk defa böyle bir şey görüyorum ha. Tabanı toprak olabilir o bunun. Hayır, orayı oymuşlar abi. Buraya bir şeyler yapmışlar, çizmişler. Sarnıç değil bu ya. Mahzen gibi bir şey bu. Oradan da mahzene giriş. Bak bu şey, manastırın olduğu şeyde de nekropol yok ha Mehmet. Ya da dağılmış. Ay şöyle ileride bir tane var. Yani o şeyi geçeceğiz ya, kemeri. Evet. Geçince Ha, lahitler gördüm. aynen. Oo Mehmet. Buranın devam. Şurayı gördün mü? Yorum. Ya oraya da çıkılır harbi ya. Çıkılır da. Oha!
He, Lahit. Buranın nekropolmüş bak. Şuraya bak. Kemer'in yanında. Abi şuraya baksana, şu anıtsal yapıya baksana ya. Abi Çıkıyoruz. bu video bitmiyor. Maalesef. Harkanla devam ediyoruz. Abi. Abi orayı görmeden gitmek koyar bana ya. Bence çıkalım. Ya abi, Kilikya'nın merkez noktası diyoruz ya. Başkenti diyoruz ya. Keşke buraya döneymişiz ya. Değil mi? Aşağıda hiç kendi enerjimizi bitirmeden. Arada bir uzaktan bakıyorum ki abi. Bazen uzaktan daha iyi alıyor insan bütünü. He, aşağıdan görünüyor ya. Üstünde böyle melek şeyi gibi bir Evet. işleme var sanki. Ben de onu şey yapmak istiyorum, anlamak istiyorum. Merdivenleri de var da kırılmış hep. Şura kayabilir Mehmet. Evet. Abi kırılmış. Orada bir kabartma rölyef var. Tepesi kırılmış. Evet. Sana da mı melek çağrışımı geliyor? Evet. Ama yok. Sütun ya. Ya ortası bence farklı. Ortanın üstü. Orada da aynı bak. 3 tane. Girişin üstü şöyle üçgen gibi su akıntısı için. Şurası oval. İçine bakalım. İçi güzelmiş. Şurada mezara var. Şu karşıdaki şeyde ya çok sinek var ya. De çok güzel bir sunak, işlemeli bir sunak var arkadaşlar. Şuraya yine mihrap gibi. Çok güzelmiş ya. Bak acı gel bak ya. Ay baktım bayağı iyi. Bakayım. Şu karşı sol karşıdakine bak. Şey Onu yapsana. gördüm. Şurayı aldın mı? Aldım. Ne var orada? Burada da sanki bir şey işlemişler. He ama kaybolmuş. Hiç belli olmuyor. Şu yuvarlak. Onu aldım. Ay ben bu zenginlere iyice kıl oldum ya. Hayır adam zaten hayatı yaşıyor. Ölüsüne bile yapılan muameleye bak. Ölüsü de yaşıyor. Aynen ölüsü de yaşıyor adamın. Şurada da. Şurayı da alalım. Mükemmel işlemeler var ya. Bak bunu bulmamız süper oldu. Niye? Herkes biliyordur ama burayı gelip yakından gören pek yok. Aynen. Abi şu manyaklığı kimse yapmaz ya. Aşağı bir baksanıza arkadaşlar. Enerjimiz kalmadı, biz şurada 30 metre yamaç tırmandık. Ama enerji geldi değil mi şimdi biraz? Tabi. Rölyefi bulmak için yaklaşık 3 saat, belki daha fazla. Vadiye gittik, uçurumlara tırmandık indik ama bulamadık. Çok üzgünüz. Abi bir şey bulamayınca da güzel bir şeyler buluyoruz ya. Şansımızdan mı dönüyor? Ya zaten hani Olba'da biz boş geçmeyeceğiz de. Biz hani gidilmeyen yerlere de gidelim. Evet. Derdimiz o. Ya akıllı mantıklı insan oraya gitmez zaten. O uçuruma tırmanmaz. Biz normal insan değiliz. Neyse en azından çıkışı basamak ya. İnerken korkutmuyor en azından. Şu tarafından mı bir şey vardı? Şurada kocaman bir lahit vardı. Oraya da geçeceğiz. Oraya nasıl geçeceğiz? Şuradan Oraya mı? da biz geçecek. Şuradan Oradan geçelim. geçmek sıkıntı abi, aşağı inip geçeriz anca. Tamam. Oraya da biz geçtik. Hayır, hazır yukarıdayken dönüyorsa dönerim ya.
Bak abi istersen de hiç sanmıyorum ya. İndim zaten yarısını, gel. Hiç geçit yokmuş ya. Neyse mecbur tamamen ineceğiz aşağı. Olsun ya. Az önceki şeyi gördük ya, bugün bayağı farklı şey gördük. Aynen, mükemmeldi ama ya. Su kanalları. Yerde işte kesme. Mükemmel bir şey ya. O 2 taneymiş. Şu ne kadar büyük öyle ya. En büyüğü bu değil mi şimdiye kadar gördüğümüzün? Muhtemelen. Ay hem derinlik hem uzun hem Mehmet geniş. sen önce çıksana arkadaşım. Şey için. Biz büyük Büyüklüğünü- diyoruz ya. İnsanlar şey abarttığımızı düşünüyor olabilir. Abi hayal görüyorum ne bir büyüdü. Şu taşın üstüne çıkıp bir poz versene hacı. Arkadaşlar şu mezarın büyüklüğünü şuradan anlayın. Ay bak yeter bence. Büyüklüğe bakın arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Bak. Başlangıç yerine ayağımı koydum. Evet. Dehşet bir şey ya. Ayağımı koydum da bu kadar büyük bir şey üzerinde neden hiç bilgi yok. Abi şunu düşün. Bu kadar büyük bir şeyi bu taşın üstüne nasıl koydular? Bu adam bunu nasıl kaldırdı? Nasıl bir kaldırma gücü kullandı? Keleye fazladan 2 ekmek. 2 ekmek, 2 Bak ben önce de 2 masa, bunun 4 tabure. sanmıştım. Bununki aşağıdaymış, bu burada. Bunun aynen. Zaten bu küçük acı. Şunu anca o büyüğü paklar. Bu bayağı büyük, üstünde bir şey buluruz sanın da bir şey yok abi üstünde. Üstünde bir şey yok mu? Yazımazı. Dur bakalım. Şurada da küçük sunaklar var. Oyulmuş. Şurada da çok güzel oyulmuş. Yani buradaki büyük özel mezarların sunakları da özel. Normal sunaklar gibi değil, daha işlemeli. Abi ben mezara çıkıyorum merdivenden. Aa, Görüyor musun? görmez Nasıl miyim ya? mezar yapmış adamlar. O adamlar yaşıyor ya. Ölüyken de yaşıyor adam. Bunda sinek yok. Varmış. Dedin çıktı. Ama o kadar değil. Diğer delik mi ya? Yok, burayı bence elle delmişler. Sonradan biri delmiş burayı. Ya bu adam öldüğünde de dışarıyı böyle mi görecek? Kapısını kapatırlar ama ya, cereyan yapar. Bir şey mi? Aynen. Şurada var Mehmet. Ay gördüm de oradan geçemem. Tamam sen. Bura mezara benzemiyor. Ama bir oda. He, şurada da varmış. Arkadaşlar şimdi oradakilere buradan çıkılır ama çok deforme olmuştu. İnerken düşeriz, çok yorgunuz. Normalde varmış abi zaten. Evet. Hiç enerjimiz kalmadı. Buradan bakınca da niş gibi görünüyor. İçinde bir şey olduğunu düşünmüyorum. Artık iş bu saatten sonra şeye geldi. İşte burada var. Evet. Standart YouTuber'lar gibi artık. Yani şimdi arkadaşlar bu saatten sonra Ruhi Çenet gibi çekeceğiz. Oo, gel gel. Ne var abi? Bura güzelmiş. Arkadaş. Güzelmiş de. Dur, benim çıkmam lazım. Çıkmayayım seni tutayım. Yo bir şey olmaz, ben düşmem. Hadi düşman diyorum da. Neyse ben yine de şey.
Ne ki orası? Mezar. 2 tane. Bunun mezarın oyulma şekli garip. Neyse artık videoyu izlerken Yo şuradan görür, 2 dakika like gel atarım. bakayım. Benim çıktığım yerden. Ben burada dururum. Ha tamam zaten. Ay bayağı ince ya. Değil mi? Çocuk mu gömmüşler? 2 tane yapmış bir de. İyi. Abi bence bura mezar çocuk gibi ya. İnce kısa. Olabilir. Yukarıda bir şey var mı? Merdiven gidiyor hala. Ben görmedim. Merdiven çıkıyor ama dediğin gibi. Var mı? Dolu. Değişti mi? Hem de ev gibi. Oo çok rahat gel. Merdiven var. Ohoho! Ya Ay çıkıyoruz da bayağı dik kaymış. aynen dik, biraz dikkatli inmemiz lazım. Ne oldu? Ben Biraz dik, aynen. İniş. inerken kafayı yerim ben burada. Tamam. 2 dakika bakayım mı, geleyim o zaman. Bakın arkadaşlar. Yukarıda ayrı bir tane var. Yukarıya çıkış da var. Ama ben çıkamam. Şöyle yapalım. Şu delikten yukarıya bakalım önce. Şimdi altındakine bakalım. Standart. Altta bir şey yok zeminde. Buranın kapağı buymuş. Kapağı düşürmüşler ama kırılmalar da var. Sanki elle kırılmış gibi. Şurada güzel bir kanal sistemi var. İnce kavisli gidiyor öyle. Aynısı bu tarafında da var. Güzelmiş. Yukarıya da bakalım. Gerçekten enerjimiz kalmadı arkadaşlar. Yukarıda bir şey yok gibi. Geliyorum Mehmet. Arkadaşlar aşağı ineyim, aşağıda kayda devam edelim. Evet arkadaşlar, tam aşağı inmedim de. Niye burada devam ettiriyorum kaydı? Kemer buradan çok tatlı görünüyor. Şimdi bunun internette çok drone görüntüsü var. Drone almayacağım burası için. Ama bu tarafından, bu açıdan çekilmiş midir bilmiyorum. Bence çok hoş duruyor. Ben bu açıdan çekmek istedim. Şimdi şurada parçalanmış lahitler de var. Onlara da bakalım. Aman. Hafif kayıyor. Ya yorulduk Mehmet. Ayaklarımız bile güç veremiyor artık. Patinaj Mehmet. Şurada da nişler var arkadaşlar. Oda var ya.
Oda da Nasıl değişik bakmayacağım? duruyor. Hadi gel de bakma. Nasıl bak? Bu zaten kırılmış. Aynen, büyük lightlerden kırılmış. İçeride saman var, keçi pisliği var, ağıl yapmışlar burayı. Şurada bir niş alanı var. Standart aynı niş alanlarından. Arkadaşlar yukarıda da var ama bende derman yok. İniyorum o yüzden. Bana çevik buldum abi. Evet, Az önceki biri bayrak dikti. gördüm. Orada aldın mı? Yok ama gördüm. Tam Muratlık iş ya. Bayrağımız orada arkadaşlar. Ve kemerdeyiz. Hiç yazıt göremedik Mehmet. Bir tek ilk başlangıçta bir light üzerinde yazıt gördük. Ona da herhalde yeter demişler bu kadar yazdık. Bayağı uzun uzun yazıt vardı. Onun dışında hiç yazıt görmedik. Sıfır. Yapı duvarları. Burası araştırıldığı için belki çok önemli olanları kaldırmışlardır. Tahribatı uğramak. Olabilir. Arkadaşlar şimdi şu Alban Krallığı'nın büyük kemerinin önünde kapanışı yapalım. Bu son parttı. Alban Krallığı'na tekrar geleceğiz muhtemelen. Ama şu an çok yorulduk, çok fazla gezdik. Bir süre bu enerjiyi toplamamız sürebilir. Sırada programımız da var yerler, zaten oraya gideceğiz. Çok güzeldi burası, gerçekten hiç boş geçmedi. Arkadaşlar videolarımızı hype'lamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.